Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün Ramazan'ın ilk günü, tabii ki Ramazan'ın gülü, güllaçla karşınızdayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar iştah açıcı görünüyor. Hemen tarifime geçiyorum. Ben güllacı açık sütle yapmayı çok seviyorum. Burada da açık süt yani çiğ süt kullandım. Sütümü 15 dakika kaynattıktan sonra 3 litre süte 3,5 bardak yani 600 gram toz şeker ekledim. Şekeriyle birlikte 5 dakika daha kaynattım. 5 dakikanın sonunda artık güllacımın şerbeti hazır hale geliyor. Altını kapatıp tezgahın üzerine alıyorum sütümü. Ara ara böyle kepçeyle karıştırarak kaymak tutmasına izin vermeden 15-20 dakika dinlendiriyorum sütümü. Sonrasında yarım bardak bal ekliyorum. Bal güllaca o kadar çok yakışıyor ki hiç denemediyseniz bence mutlaka ballı deneyin. Bardağın dibinde kalan balı da biraz sütle karıştırıp tekrar ekliyorum şerbetime. Ben Saffet Abdullah'ın güllacını çok beğeniyorum. Güllaç yaprağının mat kısmını değil, parlak kısmını üste gelecek şekilde tepsime alıyorum. Bu arada sütlü şerbetimde ortalama böyle 45-50 derecelerde. Burada şimdi duman çıkıyor ama benim mutfağım bu sırada çok soğuk. O yüzden duman çıkıyor. Sakın kaynar sütle yaptığımı düşünmeyin. Öyle kaynar sütle yaparsanız güllaçlar haşlanır, hamur olur ve yerken de hiç keyifli olmaz. Her güllaç yaprağına yaklaşık 3 kepçe süt döküyorum. Her yerine gelecek şekilde böyle kepçeyle dağıtıyorum. Benim kullandığım paket 400 gramlık paket. İçinde ben 12 yaprak var sanıyordum ama 14 yaprak varmış. Saymadım en başta. Geçen yıl aldığım sanki 12 yapraktı. 6 kat altına, 6 kat da üste gelecek şekilde yapacaktım. Ama bu defa 14 yaprak çıktığı için alt kısımda 6 yaprak var. Üst kısımda da 8 yaprak kullandım. 6. yaprağı ekledikten sonra ben cevizli güllaç yapmak istediğim için iri kıyılmış cevizi bu katına güzelce eşit bir şekilde serdim. Bakın iyice böyle un ufak etmedim. Dişe gelir bıraktım cevizleri. Burada fındık da fıstık da kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeden de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Biz cevizli çok seviyoruz. Cevizini de ekledikten sonra aynen ilk aşamada yaptığım gibi tek tek güllaç yapraklarını alıyorum ve her katı 3-4 kepçe süt şerbeti ile ıslatıyorum böyle. İsterseniz daha az yapabilirsiniz. Tarifi yarıya indirebilirsiniz ya da 1/3 oranında kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bize bu tepsi tam geldiği için ben bütün paketi kullandım. Bana göre piyasadaki en güzel güllaç da Saffet Abdullah'ın. Eğer olduğunuz bölgede varsa bu marka bence bununla yapın. Hiç risk almayın. 3 litre süt 400 gram güllaç yaprağına tam geliyor. Eğer daha az yapacaksanız bölerek, hesaplayarak bunu daha küçük tepsilerde hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben 14 yaprak olduğunu hesaplamadığım için üst katta cevizden sonra 8 yaprak oldu ama yerken kalınlığında hiçbir şey fark etmedi. O yüzden yani benim için sıkıntı olmadı. Bütün şerbeti güzelce gezdiriyorum. Bu şekilde oda sıcaklığında 1 saat dinlendirdikten sonra üzerine sarıp buzdolabına alıyorum. Güllacı yemeden önce en az 4-5 saat buzdolabında dinlendirmiş olmanız lazım. Eğer cevizli yapacaksanız bir gün önce yapmanızı tavsiye etmem çünkü ceviz sütü karartıyor. Bakın buzdolabında 5 saat dinlendirdikten sonra süslemek ve dilimlemek için güllacı çıkartıyorum buzdolabından. Ben üzerine fıstık kullandım. Önceden fıstığı serptim. Dilimlerin yerini belirledim. Ondan sonra dilimledim. Çünkü güllacı nereden kestiğinizi fark edemiyorsunuz sonrasında. Böyle işaret koymak iyi oluyor. Dilimledikten sonra fıstıkların üzerine de frenk üzümü ekledim. Ama bu çilek olur, vişne olur. Tamamen tercihe bağlı. Gerçekten lezzeti şahane. Bal çok yakışıyor. Eğer balla hiç denemediyseniz ben geçen yıl da bu tarifi vermiştim. Bu defa deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.